İzmir'in en nüfuzlu iş insanlarından Arda Kozanoğlu için dünya, karısı Elif'i doğum masasında kaybettiği gün adeta durmuştu. Yeni doğan kızı Cemre günlerdir avazı çıktığı kadar ağlarken, parayla tutulmuş en yetenekli bakıcılar bile onu bir an olsun susturamıyordu. Fakat bir sabah, Arda konağın sessiz koridorunda ilerlerken, kanını donduran bir manzarayla karşılaştı. Evin temizlik görevlisi, Zeynep, minik kızını gizlice emziriyordu. Bu akıl almaz manzara, Arda'nın içindeki öfkeyi bir volkan gibi patlatırken, aynı zamanda kadının gözlerinin derinliklerinde yatan tanıdık bir acıyı da fark etmesine neden oldu. Zeynep'in de herkesten sakladığı, kendi bebeğini kaybetmenin yasını tuttuğu kocaman bir sırrı vardı. Ancak bu karşılaşma, aslında çok daha büyük bir fırtınanın sadece ilk damlasıydı. Kader, bu iki yaralı kalbi hiç beklenmedik bir yolla bir araya getirirken, geçmişin tozlu sayfalarından çok daha karanlık bir sır gün yüzüne çıkacaktı. Arda'nın varlığından bile haberdar olmadığı ağabeyi Mert'in trajik öyküsü, Zeynep'in hayatıyla nasıl birleşmişti? Ve Arda, toplumun acımasız yargılarına ve dedikodulara rağmen, kızının hayatını kurtaran bu kadını ailesine kabul etme yürekliliğini gösterebilecek miydi? İzmir'in Alsancak semtinde, sonbaharın ilk serin rüzgarlarının cumbalı evlerin pencerelerini dövdüğü o kasvetli salı sabahı, Arda Kozanoğlu'nun denize nazır görkemli konağında keskin bir çığlık yankılanıyordu. Bu ses, dışarıdaki dalgaların uğultusunu bastırıyor, evin içindeki personelin adımlarını tedirgin bir fısıltıya dönüştürüyordu. Ama kimse, gerçekten hiç kimse o sesi duymak istemiyordu. 43 yaşındaki Arda Kozanoğlu, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin zirvesindeki o kararlı adam, devasa penceresinin önünde durmuş, elindeki kahve fincanını avcunda ezercesine sıkarken, gözlerini körfezin buğulu manzarasına dikmişti. Bakıyordu ama görmüyordu. Zihninde, sadece 2 hafta önce kaybettiği karısı Elif'in son fısıltısı dönüyordu. Kızımıza iyi bak Arda. Söz ver bana. Ama sözünü tutamıyordu. Küçük Cemre'nin her ağlayışı, Elif'in hastane odasındaki son nefesini, doğum sırasında yaşanan o kahredici anları acımasızca yeniden canlandırıyor ve Arda'nın içindeki öfke ve çaresizlik duvarlarını biraz daha yükseltiyordu. Kapıdan usulca süzülen evin yaşlı kahyası Hakan Bey, "Arda Bey," dedi. "Yeni bakıcı da pes etti efendim. Az önce istifasını verip gitti." Arda, kahve fincanını mermer sehpaya öyle bir hızla bıraktı ki, porselenin çatırdama sesi odada yankılandı. "Kaçıncı bu Hakan? 5. mi, 6. mı?" diye kükredi. Gözleri öfkeyle parlıyordu. "Ne istiyor bu insanlar? Maaşlarının 2 katını teklif ediyorum." "Hakan Bey, mesele para değil efendim," diye mırıldandı gözlerini yere indirerek. Küçük hanım bir türlü sakinleşmiyor. Biberonu reddediyor. Uyumuyor. Gelenlerin hepsi aynı şeyi fısıldıyor kulağıma. Bebek annesini arıyor. "Arda, annesi öldü," diye haykırdı. Sesi odanın duvarlarında bir tokat gibi patladıktan sonra, derin bir nefes alıp sesini alçalttı. "Annesi öldü, Hakan. Ve ben ona nasıl bakacağımı bilmiyorum." Hakan Bey, 20 yıldır bu aileye hizmet eden sadık adam, patronunun gözlerindeki çaresizliği görmezden gelerek, "Anladım efendim. Ben yeni birini bulmak için araştırmalara devam edeyim," dedi ve sessizce odadan ayrıldı. Arda tekrar pencereye döndü. İzmir'in üzerine çöken sonbahar sisi, tıpkı kendi ruhunu saran o boğucu, kalın sis gibiydi. Elif'in cenazesinden beri kızına bir kez bile doğru düzgün dokunamamıştı. O minicik yüzde Elif'i görmek, dayanılmaz bir acı veriyordu. O sabah, her zamankinden daha erken uyanmıştı. Zaten uyku ona haramdı. Bütün gece yatağın Elif'e ait olan boş tarafına uzanmış, yastığa sinmiş son parfüm kokusunu içine çekerek avunmaya çalışmıştı. Günün ilk ışıklarıyla kendini çalışma odasına atmak, rakamların ve projelerin arasına gömülüp acısını bir anlığına unutmak istemişti. Koridorda ilerlerken, alt kattaki personel odalarından birinden gelen boğuk bir hıçkırık sesiyle duraksadı. Normalde zerre kadar umursamazdı. Çalışanların kişisel sorunları onu hiç ilgilendirmezdi. Ama bu seste farklı bir şey vardı. Bir ağlamadan çok, bastırılmış bir yastı. Merakına yenik düşüp sessizce yaklaştı ve kapıyı hafifçe araladı. İşte o an gördüğü manzara, hayatının akışını sonsuza dek değiştirecek bir an oldu. Yerde, temizlik personeli üniforması içinde genç bir kadın oturuyordu. Başındaki siyah tülbendi hafifçe kaymış, birkaç asi siyah saç teli yanaklarına dökülmüştü. Solgun yüzünde, hayatın omuzlarına yüklediği tüm ağırlık okunuyordu. Ama asıl şok edici olan, kollarında tuttuğu şeydi. Kızı, minik Cemre. Kadın, bebeği emziriyordu. Arda'nın beyni bir anlığına,
tüm fonksiyonlarını durdurdu sanki. Gözleri inanamayarak o sahneyi taradı. Bu temizlikçi kadının adı neydi? Zeynep miydi? Evet, Zeynep. Günlerdir, haftalardır susturulamayan, çığlıklarıyla koca konağı inleten kızı, şimdi bu yabancı kadının kollarında melekler gibi sessiz, huzurla süt emiyordu. Zeynep başını kaldırdığı an, bakışları koridorun loş ışığında bir hayalet gibi duran Arda'nınkilerle kesişti. Kadının gözlerinde önce bir şok, ardından dehşet ve en sonunda da derin bir utanç belirdi. Cemre'yi telaşla göğsünden çekti. Bebeğin pembe dudaklarının kenarından bir damla süt süzüldü. "Arda Bey," diye kekeledi. Yüzü korkudan kireç gibi olmuştu. Ben sadece, o kadar çok ağlıyordu ki ama Arda tek bir kelime bile etmedi. Sadece baktı. Uzun, sessiz, dipsiz bir kuyu gibi derin bir bakış. Sonra aniden arkasını dönüp kapıyı öyle bir çarptı ki, ses bütün koridorda yankılandı ve hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Zeynep olduğu yere yığılıp kaldı. Elleri, tüm bedeni zangır zangır titriyordu. Kalbi göğüs kafesini parçalayıp çıkacak gibiydi. Kesin kovulacaktı. Belki daha da kötüsü olacaktı. Ama tam o anda kollarındaki bebek, annesinin sıcaklığından ayrıldığı için yeniden mızmızlanmaya başlayınca, Zeynep içgüdüsel olarak onu tekrar göğsüne bastırdı. Cemre anında sustu. Minik elleriyle Zeynep'in bluzuna tutundu. Arda ise çalışma odasına kendini kilitlemiş, ellerini masaya dayamış, derin nefesler alıp veriyordu. Kafasında binlerce düşünce çarpışıyordu. Öfke, ihanet, şaşkınlık. Ama tüm bu karmaşanın içinde, en tuhafı, minicik bir rahatlama hissiydi. Kızının nihayet huzur bulduğunu görmek, beklenmedik bir şekilde içindeki buzdan daha bir parça eritmişti. O gün kimseyle tek kelime konuşmadı. Güvenlik kameralarının kayıtlarını saatlerce geriye sardı ve izledi. Zeynep'in son birkaç gündür, kimseye fark ettirmeden, gizlice Cemre'yi odasından alıp beslediğini gördü. Bebeğin ona nasıl sokulduğunu, nasıl anında sakinleştiğini ve Zeynep'in yüzündeki ifadeyi gördü. O ifadede sadece bir merhamet yoktu. Orada derin, çok tanıdık bir acı vardı. Zeynep, Cemre'ye bakarken sanki kendi kaybettiği yavrusunu görüyor gibiydi. Koridordan yükselen seslerle kendine geldi. Evin yöneticisi, Zeynep'i azarlıyor, onu kovuyordu. Arda kapıyı hızla açıp dışarı çıktı. "Durun," dedi buz gibi bir sesle. Herkes dona kaldı. "O kalıyor." Zeynep'in gözlerindeki şaşkınlık, korku ve minnettarlığın iç içe geçtiği o bakış, Arda'nın aylardır kalbini çevreleyen o kalın buz duvarında ilk çatlağı oluşturdu. Ve o anda ikisi de bilmiyordu ki, bu basit insani an, onları birbirine bağlayacak trajik ve karmaşık bir hikayenin sadece başlangıcıydı. Bu, kan bağından daha güçlü, acıdan daha derin ve İzmir'in tüm zenginliğinden daha değerli olacak bir hikayeydi. Arda Kozanoğlu'nun devasa çalışma odasındaki sessizliği, yalnızca pencere camına vuran yağmur damlaları bozuyordu. Büyük ceviz masasına oturmuş, saatlerdir güvenlik kamerası kayıtlarını tekrar izliyordu. Ekranda Zeynep'in son 3 gün boyunca, herkes uyurken, sabahın köründe Cemre'nin odasına gizlice süzülüşü, ağlayan bebeği şefkatle kucağına alışı ve saatlerce onunla ilgilenişi vardı. Görüntülerde, Zeynep'in bebeği emzirirken, gözlerinden usulca yaşların süzüldüğünü fark etti. O ağlarken bile, Cemre huzurla uyuyordu. "Neden?" diye mırıldandı Arda kendi kendine, elindeki kristal bardakta kehribar rengi viskiyi döndürürken. "Neden bir başkasının bebeğini emzirecek kadar ileri gidersin, Zeynep? Senin hikayen ne?" Görüntüleri durdurup ilk ana geri sardı. 3 gün önce, gece yarısı, Cemre'nin ağlayışları tüm konağı inletirken, yorgun düşen hemşire bir anlığına odadan çıkmıştı. O sırada koridoru temizleyen Zeynep, ağlama sesine dayanamayıp odaya girmiş, bebeği kucağına almıştı. Arda ekrana biraz daha yaklaştı. Zeynep'in bir an tereddüt ettikten sonra bebeği göğsüne götürdüğünü ve o mucizevi anı gördü. Cemre anında sakinleşmişti. Arda bardağını masaya bırakıp görüntüleri kapattı ve pencereye yürüdü. İzmir'in ışıkları, yağmurla yıkanan sokaklarda birer elmas gibi parlıyordu. Tam o sırada kapısı çalındı. "Girin," dedi sert bir tonla. Ev yöneticisi Sevim Hanım, yanında asık suratlı bir kadınla içeri girdi. Bu, personel müdürü Gülten Hanım'dı. Soğuk, kuralcı ve tavizsiz bir kadın. "Arda Bey," dedi Gülten Hanım, gözlerinde kınayıcı bir ifadeyle. "Zeynep konusunda konuşmalıyız. Yaptığı şey affedilemez bir sınır ihlalidir. Tüm personel yönetmeliğimize aykırı. Kendisine de bildirdim. Yarın itibariyle." Arda,
Onu kovmadığımı söylemiştim, diyerek kadının sözünü kesti. Gülten Hanım şaşkınlıkla dona kaldı. Ama efendim, böyle bir durumda protokol çok açıktır. Bir temizlik görevlisinin evin çocuğuyla bu denli fiziksel temas kurması, hele ki onu. Kelimeleri bulmakta zorlanıyordu. Onu emzirmesi mi? Diye tamamladı Arda, kadının gözlerinin içine dik dik bakarak. Evet, gördüm. Gülten Hanım, o halde anlıyorsunuzdur ki bu kabul edilemez, diye devam etti. Ayrıca bu sabah, diğer personel arasında dedikodular çoktan başladı bile. Arda sertçe, herkes ne konuşursa konuşsun, dedi. Zeynep kalıyor. Bir an duraksadı. Sonra kararlılıkla devam etti. Dahası, bundan sonra Cemre'nin bakıcısı olarak görev yapacak. Maaşını 3 katına çıkarın. İki kadının da ağzı hayretten bir karış açılmıştı. İlk tepki veren Sevim Hanım oldu. Arda Bey, Zeynep bir temizlik görevlisi. Hiçbir eğitimi, tecrübesi yok. Bebek bakımı konusunda profesyonel değil. Hem hijyen açısından. Hijyen mi? Arda acı bir şekilde güldü. Son bir aydır bu eve 5 tane profesyonel hemşire girdi. Hepsi de Cemre'yi susturamayan, onu besleyemeyen, uyutamayan profesyonellerdi. Ama bir temizlik görevlisi, dediğiniz o eğitimsiz kadın, bunu başardı. Gülten ve Sevim birbirlerine ne diyeceklerini bilemez bir halde baka kaldılar. Zeynep'i hemen buraya çağırın, dedi Arda masasına dönerken. Ve yalnız konuşmak istiyorum. 5 dakika sonra Zeynep kapıda belirdi. Yüzü solgun, elleri titrek, gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Üzerindeki mavi temizlik önlüğü hala nemliydi ve başını örten tülbent hafifçe yana kaymıştı. Henüz 30'lu yaşlarının başında olmasına rağmen, yaşadığı zorluklar onu olduğundan daha yaşlı gösteriyordu. Ama gözlerindeki o derin ifade, Arda'nın dikkatini çekti. Korku dolu ama aynı zamanda bir o kadar da kararlı bir bakıştı bu. Arda Bey, dedi titrek bir sesle, gözleri halının desenlerindeydi. Özür dilerim. Ben sadece. Bebek çok ağlıyordu ve kimse onu duymuyor gibiydi. Ben de. Otur, Zeynep, dedi Arda karşısındaki koltuğu işaret ederek. Kadın tereddütle ilerleyip koltuğun ucuna ilişti. Sana tek bir soru soracağım ve dürüst bir cevap bekliyorum. Zeynep sessizce başını salladı. Hala gözlerini yerden kaldırmıyordu. Neden? Diye sordu Arda. Neden bir başkasının bebeğini emziriyorsun? Neden sütün var? Zeynep'in gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Titreyen elleriyle yanaklarını sildi ve derin bir nefes aldı. Benim de bir bebeğim vardı efendim, dedi boğuk bir sesle. Bir oğlum. 3 hafta önce doğdu ama yaşamadı. Arda'nın yüzündeki sert ifade bir anda yumuşadı. Çok üzüldüm, dedi. Sesi şaşırtıcı derecede nazikti. Rahim kanaması olmuş, diye devam etti Zeynep, gözleri uzak bir boşluğa dalmışken. Köyde doğum yapıyordum. Hastaneye geç kaldık. Bebeğim boğuldu ama sütüm geldi. Ne kadar acımasız bir şey değil mi? Dedi acı bir gülümsemeyle. Kucağında tutacak bir bebeğin olmadan sütünün gelmesi. Arda şimdi her şeyi anlıyordu. Kendi yaşadığı acının bir benzerini yaşayan bu kadının ne hissettiğini tahmin edebiliyordu. Neden söylemedin? İşimi kaybetmekten korktum, dedi Zeynep basitçe. Eşim 1 yıl önce bir inşaat kazasında vefat etti. Köyde kimsem kalmadı. Burada da sizden başka kimseyi tanımıyorum. Bu iş benim tek güvencemdi. Odadaki sessizlik neredeyse elle tutulur hale gelmişti. Dışarıdan gelen hafif bir bebek mırıltısı bu sessizliği bozdu. Zeynep içgüdüsel olarak ayağa kalkmak için bir hamle yaptı. Ama sonra duraksayıp tereddütle Arda'nın yüzüne baktı. Git, dedi Arda yumuşak bir sesle. Ona bak. Zeynep kapıya doğru koşar adım ilerledi. Sonra durup geriye döndü. Arda Bey, teşekkür ederim. Arda sadece başını salladı. Kadın odadan çıktıktan sonra ellerini yüzüne kapayıp derin bir nefes aldı. Kendi acısına o kadar gömülmüştü ki etrafındaki başka acıları göremez olmuştu. Ama şimdi bu kadının hikayesini duyduğunda kendi kaybının başkalarının acısını görmezden gelmek için bir mazeret olamayacağını anlamıştı. Ertesi sabah tüm konak halkı büyük bir şok yaşadı. Arda, ana yemek salonunda bütün personeli toplamıştı. Masanın başında, üzerinde artık temizlik önlüğü yerine beyaz bir bakıcı üniforması olan Zeynep oturuyordu. Yüzü hala solgundu ama gözlerinde yeni bir umut ışığı parlıyordu. Hepinize duyurmak istiyorum, dedi Arda, o her zamanki sert iş adamı tonuyla.
Zeynep Hanım, bugünden itibaren kızım Cemre'nin özel bakıcısı olarak görev yapacaktır. Kendisi doğrudan bana karşı sorumlu olacak. Ona gösterdiğiniz saygı, bana gösterdiğiniz saygıdır. Personelin arasında şok dolu bakışlar ve fısıltılar dalgalandı. Gülten Hanım'ın yüzü domates gibi kızarmıştı. İki genç hizmetli kıkırdayarak birbirlerine bir şeyler fısıldadı. "Bir sorun mu var?" diye sordu Arda, gözlerini o iki kadının üzerine dikerek. "Hayır efendim," dediler anında, bakışlarını yere kaçırarak. Ama toplantıdan sonra mutfakta, koridorlarda, bahçede fısıltı gazetesi çalışmaya başladı. Herkesin aklında aynı soru vardı. Nasıl oldu da sıradan bir temizlikçi bir gecede bu kadar yükseldi? Arda Bey'le bir ilişkisi mi vardı? Bu dedikodular elbette Zeynep'in de kulağına geliyordu. Cemre'yi odasında uyuturken aralık kapıdan koridordaki konuşmaları duyabiliyordu. "Sence ne zamandır birlikteler?" diyordu bir ses. "Kim bilir," diye cevaplıyordu diğeri. "Belki de çocuk ondan değildir. Hanımefendi ölür ölmez bunun ortaya çıkması hiç tesadüf gibi gelmiyor bana." Zeynep bu sözleri duydukça Cemre'ye daha sıkı sarıldı. Gözyaşları yanaklarından süzülürken, "Merak etme meleğim," diye fısıldadı bebeğe. "Ben senin annen olmaya çalışmıyorum. Ben sadece senin iyi olmanı istiyorum." O akşam Arda, çalışma odasındaki güvenlik monitörlerinden Zeynep'in mutfakta tek başına yemek yediğini ve diğer iki hizmetçinin ona nasıl küçümseyici bakışlar attığını gördü. Kadınların yüzlerindeki alaycı ifade net bir şekilde okunuyordu. Zeynep ise başını tabağından kaldırmadan hızla yemeğini bitirmeye çalışıyordu. Arda öfkeyle ayağa kalktı ve interkom düğmesine bastı. "Gülten Hanım, derhal odama gelin." 2 dakika sonra korkudan beti benze atmış Gülten Hanım kapıdan içeri süzüldü. "Buyurun, Arda Bey." Arda ekranı işaret ederek, "Şu anda izlediğim manzara da neyin nesi?" dedi. "Personel arasında neler dönüyor?" Gülten yutkundu. "Biliyorsunuz efendim, bu durum biraz alışılmadık. İnsanlar konuşuyor haliyle. Dedikodular." "Bu dedikoduları hemen durdurun," dedi Arda buz gibi bir sesle. "Zeynep'e karşı en ufak bir saygısızlıkta bulunanın anında işine son verileceğini herkese bildirin." "Anlaşıldı mı?" "Evet efendim," dedi Gülten başını eğerek. "Ama izin verirseniz, belki durumu personele açıklarsanız. Yani Zeynep'in neden birdenbire?" "Açıklamak zorunda değilim," diye kesti Arda. "Şimdi gidin ve mesajımı herkese iletin." Gülten odadan çıktıktan sonra Arda yine pencereye döndü. Karanlık çökmüş, İzmir'in ışıkları gecenin kadife örtüsü üzerinde parıldıyordu. Karısının ölümünden beri ilk kez içinde bir umut kıvılcımı hissetti. Belki de kızı iyi olacaktı. Belki de kendisi de zamanla. O gece bebeğin odasının önüne kadar gitti. Kapının aralığından içeri baktı. Girmeye cesaret edemeden. Zeynep bir sandalyeye oturmuş, Cemre'yi kollarında tutarak ona usulca bir ninni söylüyordu. Türkünün sözleri hüzünlüydü. Bir kayıptan, bir ayrılıktan bahsediyordu. Zeynep'in sesi yumuşak ve dokunaklıydı. Gözleri kapalıydı ve yanaklarında kurumuş yaş izleri vardı. Arda sessizce onları izledi. Bu kadın, kendi yüreğindeki yangını yaşarken, onun kızına hayat veriyordu. Ve ilk kez, Arda Kozanoğlu'nun buz kesmiş kalbinde gerçek bir çatlak oluştu. Belki de hayat bir şekilde devam edebilirdi. Belki de acı zamanla küllenirdi. Ama o bilmiyordu ki, ufukta çok daha büyük fırtınalar onları bekliyordu. Ve bu sessiz gece, aslında büyük bir dramın sadece ilk perdesiydi. 2 hafta geçmişti. İzmir'de yaz kendini hissettirmeye başlamış, Körfez'in mavi suları üzerinde sabahları ince bir buhar tabakası beliriyordu. Arda Kozanoğlu'nun Alsancak'taki konağında ise küçük Cemre her geçen gün biraz daha canlanıyor. Pembe yanakları dolgunlaşıyordu. Arda, lüks çalışma odasının kapısında durmuş, aralık kapıdan bebek odasına bakıyordu. İçeriden Zeynep'in yumuşak sesiyle söylediği hüzünlü ama bir o kadar da tatlı bir Ege türküsü geliyordu. Kapıyı biraz daha araladığında Zeynep'i pencerenin yanındaki sallanan sandalyede, kucağında Cemre ile gördü. Bebek huzurla sütünü emerken Zeynep ona şefkatle bakıyordu. Ama gözlerindeki o tanıdık keder hala oradaydı. "Nasıl durumu?" diye sordu Arda usulca. Zeynep hafifçe irkildi. Sonra gülümseyerek cevap verdi. "Çok iyi. Bugün 100 gram daha almış. Doktor hanım görünce çok sevinecek." Arda başını sallayıp odaya girdi. Son 2 haftadır kızıyla arasındaki o görünmez duvarı yıkmaya çalışıyordu.
Artık yüzüne bakabiliyordu. En azından bu bir gelişmeydi. Ama onu kucağına almaya hala cesaret edemiyordu. Cemre'ye her baktığında Elif'in son anları, solgun yüzü, kan kaybından bembeyaz olmuş dudakları ve elini sıkarken son nefesini verişi aklına geliyordu. "Bir sorun mu var Arda Bey?" diye sordu Zeynep, onun dalgınlığını fark ederek. Arda düşüncelerinden sıyrıldı. "Hayır, hayır. Sadece dalmışım." "Onu tutmak ister misiniz?" diye sordu Zeynep aniden. Arda dona kaldı. Ben yapamam." "Yapabilirsiniz," dedi Zeynep. Sesinde beklenmedik bir kararlılık vardı. "O sizin kızınız. Sizi hissediyor." Arda acı bir tebessümle, "Beni nasıl tanısın? Doğduğundan beri kucağıma almadım ki," dedi. Zeynep, "Sesinizi duyuyor, kokunuzu alıyor, varlığınızı hissediyor," dedi. "Bebekler bunları bilir. Lütfen, sadece bir kez deneyin." Arda tereddütle yaklaştı. Zeynep yavaşça ayağa kalkıp Cemre'yi ona doğru uzattı. Arda titreyen ellerini uzattığında, minicik bedenin sıcaklığı kollarına yayıldı. Bir an nefesini tuttu. Kızı o kadar küçük, o kadar kırılgandı ki. Ve sonra Cemre gözlerini açtı. Tıpkı Elif'inki gibi derin, kahverengi gözlerini babasının gözlerine dikti. Dudakları hafifçe kıpırdadı ve yüzünde minicik bir tebessüm belirdi. İşte o an, Arda'nın içindeki buzdan dağlar erimeye, gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. "Merhaba küçük kızım," diye fısıldadı titrek bir sesle. "Merhaba Cemre. Ben babanım." Zeynep, gözlerindeki yaşı sessizce silip, onlara mahremiyet tanımak için odadan çıkmaya yeltendi. "Gitme," dedi Arda aniden. "Lütfen kal." Zeynep durdu ve onlara baktı. İlk kez, o soğuk, mesafeli, acımasız iş adamı Arda, Kozanoğlu'nun maskesinin ardındaki yaralı insanı gördü. Ve o anda aralarında, kayıplarının, acılarının ve şimdi bu küçük bebeğe duydukları sevginin ördüğü görünmez bir bağ kuruldu. İzmir'in en tanınmış çocuk doktoru Ceren Yılmaz, Cemre'yi dikkatle muayene ettikten sonra yüzünde memnun bir ifadeyle başını salladı. "Gelişimi harika," dedi stetoskopunu çıkarırken. 2 hafta öncesine göre bambaşka bir bebek. Zeynep, Cemre'nin saçlarını okşarken gururla gülümsedi. Doktor, Arda'ya döndü. "Ne yaptınız da bu kadar değişti? Son geldiğinizde gerçekten endişeliydim. Kilo almıyor, uyku düzeni diye bir şey kalmamıştı." Arda, Zeynep'e baktı. "Biz değil, o yaptı." Doktor Ceren şaşkınlıkla Zeynep'e döndü. "Siz yeni bakıcısı mısınız? Nasıl başardınız bunu?" Zeynep tereddütle Arda'ya baktı. Arda başıyla onay verince, alçak bir sesle, Ben onu emziriyorum," dedi. Doktorun kaşları havalandı. "Emziriyor musunuz? Ama nasıl?" Sonra aniden jeton düştü. "Ah, siz de yakın zamanda doğum yaptınız." Zeynep gözlerini kaçırarak başını salladı. "Evet ama bebeğim yaşamadı." Doktor Ceren'in yüzünde derin bir anlayış belirdi. "Çok üzüldüm," dedi içtenlikle. Sonra profesyonel kimliğine büründü. "Emzirmek Cemre için kesinlikle en iyisi. Ama sizin için, yani duygusal olarak bu durum zorlayıcı olabilir." Zeynep dürüstçe, "Bazen evet," dedi. "Ama aynı zamanda iyileştirici. Sanki oğlumun ölümü tamamen boşa gitmemiş gibi hissediyorum. En azından sütüm bir başka cana hayat veriyor." Doktor Ceren, sıcak bir gülümsemeyle elini Zeynep'in omzuna koydu. "Bu çok güzel bir düşünce." Sonra Arda'ya döndü. "Cemre çok şanslı. Sizin gibi bir babası ve böyle bir bakıcısı olduğu için." Doktor gittikten sonra Zeynep, Cemre'yi beşiğine yatırıp odadan çıkmak üzereydi ki Arda onu durdurdu. "Zeynep, sana bir şey sormak istiyorum." "Buyurun efendim." Doktor Ceren haklıydı. "Sen olağanüstü bir şey yapıyorsun," dedi Arda kelimelerini özenle seçerek. "Ama merak ediyorum. Bu durum senin için gerçekten iyi mi? Yani, kendi kaybının yasını tutarken bir başkasının bebeğine bu kadar bağlanmak." Zeynep pencereye döndü. Körfezin manzarasına bakarak derin bir nefes aldı. "Biliyor musunuz Arda Bey, köyümde bir laf vardır. Acı paylaştıkça azalır, sevinç paylaştıkça çoğalır. Ben Cemre'ye bakarken, sanki kendi oğlumu da biraz yaşatıyorum. Ve sizin acınızı da anlıyorum." Arda ona baktı. Gözlerinde karmaşık duygular vardı. "Teşekkür ederim," dedi sadece. Söyleyecek başka bir kelime bulamadı. O akşam Arda çalışma odasında otururken telefonu çaldı. Ekranda Burak yazıyordu.
Gözlerini kapattı. Karısının kardeşiyle konuşmak için hiç doğru bir zaman değildi. "Evet Burak," dedi soğuk bir sesle. "Arda, nihayet açtın telefonunu," dedi karşıdaki ses sitemkar bir tonla. "Haftalardır sana ulaşmaya çalışıyorum. Elif'in ölümünden beri meşguldüm." "Anlıyorum," dedi Burak. Sesindeki inanmazlık barizdi. "Küçük yeğenim nasıl?" "İyi. Arda, biz aileyiz. Elif benim tek kardeşim. Cemre de benim yeğenim. Onu görmek istiyorum." "Şu an uygun değil Burak. Cemre hassas bir dönemde." "Ne demek istiyorsun? Hasta mı?" Burak'ın sesinde bu kez gerçek bir endişe vardı. "Hayır, sadece düzeninin bozulmasını istemiyorum." Telefonda kısa bir sessizlik oldu. Sonra Burak konuştu. "Bak Arda, sadece yeğenimi görmek istemiyorum. Elif'in vasiyeti hakkında da konuşmamız gerek." Arda'nın yüzü bir anda sertleşti. İşte asıl neden buydu. Para, her zaman para. Elif'in vasiyetini avukatlarımız halleder. "Ama ben aileyim," dedi Burak, sesi yükselmeye başlamıştı. "Cemre'nin velayeti konusunda benim de söz hakkım olmalı. Ben onun dayısıyım." "Saçmalama," dedi Arda öfkeyle. "Ben onun babasıyım. Velayet konusu kapanmıştır." "Öyle mi dersin?" dedi Burak. Sesinde artık bariz bir tehdit vardı. "Peki ya kulağıma gelen dedikodular doğru mu Arda? Kızını bir temizlikçiye mi emanet ettin?" Arda dona kaldı. "Ne dedikodusu bu?" "İzmir küçük yer Arda," dedi Burak keyifle. "İnsanlar konuşur. Zengin iş adamı, karısı ölünce bebeğine bakamayıp onu temizlikçisine veriyor. Üstelik kadın onu emziriyormuş. Harika bir magazin haberi olmaz mıydı?" Arda'nın elleri titremeye başladı. "Beni tehdit mi ediyorsun Burak?" "Hayır canım, ne münasebet," dedi Burak sahte bir şaşkınlıkla. "Sadece endişeleniyorum. Düşünsene, Kozanoğlu Holding'in patronu, kızını köylü bir dula teslim etti şeklinde bir manşet. Şirketin hisseleri nasıl etkilenir acaba?" "Ne istiyorsun?" dedi Arda dişlerini sıkarak. "Basit. Elif'in mirasından adil bir pay ve holdingin yönetim kurulunda bir koltuk. Ne de olsa artık aile şirketiyiz. Elif asla böyle bir şey istemezdi ve bunu sen de biliyorsun. O seni tanırdı." "Belki, ama artık o yok, değil mi?" dedi Burak soğuk bir sesle. "Bunu iyi düşün Arda. Sana bir hafta süre. Ondan sonra, bilirsin, gazeteciler böyle ilginç hikayelere bayılırlar." Telefon kapandı. Arda öfkeyle telefonunu masaya fırlattı. Tam o sırada kapı çalındı ve Zeynep endişeli bir yüzle içeri girdi. "Arda Bey, iyi misiniz? Sesinizin yükseldiğini duydum da." Arda derin bir nefes aldı. "İyiyim Zeynep. Sadece ailevi meseleler." Zeynep tereddütle onu süzdü. "Cemre uyudu. Size iyi geceler demek istemiştim." "Teşekkür ederim," dedi Arda, gözleri pencereden dışarıya dalmışken. Sonra aniden Zeynep'e döndü. "Sana bir şey sorabilir miyim?" "Tabii efendim." "Neden buradasın? Yani, bunca zorluktan sonra neden çekip gitmedin? Başka bir iş bulabilirdin. Kendi acını sana sürekli hatırlatan bir bebeğe bakmak zorunda kalmazdın." Zeynep uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra konuştu. "Kocam öldüğünde her şey bitti sanmıştım. Sonra oğlum doğdu, ölü doğdu ve o an gerçekten her şeyin bittiğini düşündüm. Ama sonra Cemre'yi gördüm. Hayatın bir şekilde devam ettiğini anladım. Birilerinin hala bana ihtiyacı vardı. Ve belki bu, yaşamak için yeterli bir sebeptir." Arda ona baktı. Gözlerinde yepyeni bir anlayış vardı. Bu basit, köylü kadın, hayatın ona öğrettiği büyük derslerle konuşuyordu. Belki de onun da aynı dersi öğrenmesi gerekiyordu. Karısını kaybetmişti. Evet. Ama kızı hala buradaydı. Ve belki de bu, yaşamak için yeterli bir sebepti. "İyi geceler Zeynep," dedi yumuşak bir sesle. "İyi geceler Arda Bey," dedi Zeynep kapıya yönelirken. Zeynep çıktıktan sonra, Arda uzun süre pencerenin önünde durdu. İzmir geceleri hep büyüleyiciydi. Işıklar, sesler, yaşayan şehir. Ama şimdi, ilk kez, en değerli hayatın kendi evinin içinde olduğunu ve onu korumak için ne gerekiyorsa yapacağını anladı. Burak'ın tehdidi, havada asılı duruyordu. Ama Arda Kozanoğlu kolay pes eden biri değildi. Hele de ailesi söz konusu olduğunda. Ve şimdi, ister kabul etsin ister etmesin,
Zeynep de bir şekilde bu ailenin bir parçasıydı. İzmir merkezinden uzakta, Çeşme'nin yeşil tepelerinden birinde, denize nazır görkemli bir taş konak yükseliyordu. Bu, Kozanoğlu ailesinin eski yuvası, Arda'nın çocukluğunun geçtiği ve şimdi annesi Feride Hanım'ın tek başına yaşadığı yerdi. Bahçesindeki asırlık zeytin ağaçları ve begonviller, Ege'nin o eski, soylu zarafetini yansıtıyordu. Feride Hanım, 70'li yaşlarında olmasına rağmen dimdik duruşu, şık giyimi ve kartal gibi keskin bakışlarıyla hala etkileyici bir kadındı. Oğlunun siyah arabası bahçe yolundan yukarı tırmanırken, onu terastan izliyordu. Arda'nın ziyaretleri her zaman bir ritüel gibiydi. Ayda bir, pazar günleri, tam öğleden sonra. Ama bugün farklıydı. Arda telefon edip, "Anne, Cemre'yi de getiriyorum," dediğinde Feride Hanım'ın kalbi hızla çarpmaya başlamıştı. Torununu doğduğundan beri sadece bir kez hastanede görmüştü. Elif'in cenazesinde bile bebek ortada yoktu. Sonra da Arda kapılarını herkese kapatmış, yasta olduğunu bahane ederek tüm ziyaretleri reddetmişti. Feride Hanım, oğlunun acısını anlıyordu. Kendi kocasını kaybettiğinde Arda henüz 9, büyük oğlu Mert ise 17 yaşındaydı. O günleri hatırlamak bile canını yakıyordu. Hele Mert'i düşünmek. Kaybolalı 24 yıl olmuştu. Avrupa'ya kaçtığını söylemişlerdi ama Feride Hanım, kalbinin derinliklerinde çok daha kötü bir şeyler olduğunu hep hissetmişti. Oğlunun giderken bıraktığı o kısacık, soğuk mektup, "Beni affedin. Kendi yolumu çizmeliyim." Hiç Mert'in tarzı değildi. Araba durdu. Arda inip arka kapıyı açtı. Feride Hanım'ın gözleri şaşkınlıkla büyüdü. Oğlu, kucağında minicik bir bebekle duruyordu. Ama asıl şaşırtıcı olan, onların arkasından inen kadındı. Üzerinde sade, mavi bir elbise, başında siyah bir tülbent olan, 30'lu yaşlarında, gösterişsiz bir kadın. "Hoş geldin oğlum," dedi Feride Hanım merdivenleri inerken. Gözleri anında torununa kaymıştı. "Ve sen küçük prenses. Sonunda büyük anneni görmeye geldin." Arda annesinin yanağını öptü. "Merhaba anne. Tanıştırayım. Bu Zeynep. Cemre'nin bakıcısı." Feride Hanım kaşlarını hafifçe çattı ama bir şey demeden sadece başıyla selam verdi. "İçeri geçelim. Her şey hazır." Antika mobilyalarla döşeli büyük salonda oturdular. Hizmetçiler ikramları getirirken Arda Cemre'yi kucağında tutuyordu. Bebek etrafı merakla inceliyor. Minik elleriyle babasının gömleğinin düğmeleriyle oynuyordu. "Çok büyümüş," dedi Feride Hanım, gözleri sevgiyle parlayarak. "Tıpkı senin küçüklüğün gibi Arda. Aynı meraklı bakışlar." "Evet, her gün değişiyor," dedi Arda gururla. "Artık gülümsüyor bile." "Tutabilir miyim?" diye sordu Feride Hanım kollarını uzatarak. Arda tereddütsüz Cemre'yi annesine verdi. Feride Hanım torununun yüzünü, her bir detayını hafızasına kazırcasına inceledi. Gözleri Elif'in gözleri. Ama bu çene yapısı, bu burun. Kesinlikle bir Kozanoğlu burnu. Tam o sırada Cemre huzursuzlanıp hafifçe mızmızlanmaya başladı. Feride Hanım onu sakinleştirmeye çalışsa da bebek gittikçe daha sesli ağlıyordu. O ana kadar köşede sessizce oturan Zeynep ayağa kalkarak "Affedersiniz hanımefendi," dedi. "Sanırım acıktı." Feride Hanım bebeği istemeye Zeynep'e uzattı. Zeynep Cemre'yi kucağına alır almaz bebek sihirli bir değnek değmiş gibi sakinleşti. Arda ve annesi arasında anlamlı bir bakışma geçti. Feride Hanım'ın gözlerinde bariz bir soru işareti vardı. "Zeynep'le Cemre arasında özel bir bağ oluştu," dedi Arda sesini alçaltarak. O Cemre'yi emziriyor anne." Feride Hanım'ın gözleri şokla büyüdü. "Ne? Nasıl olur?" "Bu kadın kendi bebeğini doğumdan hemen sonra kaybetmiş," diye açıkladı Arda. "Ama sütü varmış. Ve Cemre hiçbir bakıcıyı kabul etmiyordu. Zeynep'e kadar." Feride Hanım şok içinde oğluna, sonra da gözlerini Zeynep'e çevirdi. Şimdi onu daha dikkatli inceliyordu. Yüzündeki o derin hüznü, gözlerindeki o anlayışlı bakışı ve birdenbire içinde tuhaf bir his belirdi. Bir tanıdıklık hissi. Ama nereden? Zeynep, Cemre'yi sakinleştirmek için usulca bir ninni mırıldanmaya başladı. Sesi alçak, melodisi hüzünlüydü. Feride Hanım'ın bedeni kaskatı kesildi. Bu melodiyi tanıyordu. Bu, yıllar önce kendi annesinin ona söylediği, sonra da kendi oğullarına söylediği eski bir Ege ninnisiydi. Özellikle Mert bu ninniyi çok severdi. "Bu ninniyi nereden biliyorsun?" diye sordu Feride Hanım, sesi titreyerek. Zeynep şaşkınlıkla başını kaldırdı.
Bu ninni mi? Eşim söylerdi. Oğlumuza. Eşin mi? Dedi Feride Hanım kaşlarını çatarak. Neredendi eşin? Zeynep bir an duraksadı. Bakışları Arda'ya kaydı. Alaşehir'den hanımefendi. İsmi neydi? Diye üsteledi Feride Hanım, gözlerini Zeynep'in yüzünden ayırmadan. Ahmet, dedi Zeynep gözlerini kaçırarak. Ahmet Yılmaz. Feride Hanım bir an rahatlar gibi oldu. Ama içindeki şüphe dinmemişti. Bu ninni. Bu çok eski bir aile ninnisi. Bizim ailemize aittir. Nasıl olur bilmiyorum hanımefendi, dedi Zeynep omuzlarını silkerek. Eşime de küçükken bir komşu kadın öğretmiş sanırım. Arda, aradaki tuhaf gerilimi hissedip konuyu değiştirdi. Anne, bahçeyi gezelim mi? Begonviller açmış mı? Sohbet başka konulara kaysa da, Feride Hanım'ın gözleri hep Zeynep'in üzerindeydi. Ziyaret boyunca onun her hareketini, her sözünü dikkatle izledi. Bir ara fark etti ki, kadının ellerindeki o küçük, belli belirsiz yanık izleri, bir temizlikçiden çok, sürekli metalle çalışan birinin ellerine benziyordu. Alaşehir. Küçük bir tarım kasabasıydı ama aynı zamanda birkaç metal atölyesi de vardı. Mert, mühendislik okurken o civarda staj yapmıştı. Mert, 24 yıldır adını anmak bile acı veriyordu. Büyük oğlu, zeki, yakışıklı ama bir o kadar da asi ruhlu Mert. Mühendislik fakültesini bitirmesine bir yıl kala ortadan kaybolmuştu. Geriye sadece o soğuk mektup ve dipsiz bir sessizlik kalmıştı. Çay servisi sırasında Cemre yine huzursuzlanınca Zeynep onu sakinleştirmek için kucağına aldı. Pencere kenarına gidip körfez manzarasına bakarken hafifçe sallanmaya başladı. Feride Hanım onları uzaktan izlerken batan güneşin ışıkları Zeynep'in profilini aydınlattı ve o an Feride Hanım'ın yüreğine bir bıçak saplandı. O profil, o çene hattı ve o gözler. Arda, dedi aniden, sesi gergindi. Benimle mutfağa gelir misin? Aşçıya bir şey söylemem gerek. Mutfakta hizmetçileri dışarı çıkardıktan sonra oğluna döndü. Bu kadın kim Arda? Gerçekten kim? Arda şaşkınlıkla, ne demek istiyorsun anne? Söyledim ya, Cemre'nin bakıcısı dedi. Hayır, ondan öncesi. Nasıl tanıştınız? Nereden çıktı? Bizim evde temizlikçiydi, dedi Arda, annesinin bu gerginliğine anlam veremeyerek. Yaklaşık 1 senedir. Neden sordun? Feride Hanım derin bir nefes aldı. Sana garip gelecek ama. O ninni. O bizim aile ninnimiz Arda. Babanın annesi söylerdi bana. Ben de size söylerdim. Özellikle Mert çok severdi. Her gece uyumadan önce onu söylememi isterdi. Belki bir tesadüftür anne, dedi Arda omuzlarını silkerek. Halk ezgileri, ninniler. Kulaktan kulağa yayılır. Hayır, dedi Feride Hanım kesin bir sesle. Bu özel bir ninni. Ailemize özgü sözleri var. Ve o kadın, onun gözleri, profili, bana birini hatırlatıyor. Arda'nın yüzü ciddileşti. Kimi? Mert'i, dedi Feride Hanım, sesi titreyerek. Zeynep'e baktığımda Mert'i görüyorum. Aynı ifade, aynı hüzünlü bakış. Arda şaşkınlıkla annesine baktı. Anne, saçmalıyorsun. Mert kaybolalı 24 yıl oldu. Avrupa'ya gittiğini biliyorsun. Bu kadın ise, o sadece fakir bir köylü. Kocası inşaat işçisiymiş. Bilmiyorum, dedi Feride Hanım gözleri dolarken. Ama bir şey var Arda. İçimde bir his var. O ninni, o bakışlar. Arda annesinin omuzlarını tuttu. Anne, lütfen. Mert'i kaybetmenin acısını hepimiz yaşadık. Ama her yerde onu görmeye çalışmak, bu sağlıklı değil. Feride Hanım başını salladı ama ikna olmamıştı. Arda salona döndüğünde, Zeynep hala pencere kenarında, kucağında uyuyan Cemre ile duruyordu. Güneşin son ışıkları genç kadının yüzünü aydınlatıyor. İfadesindeki o derin hüznü daha da belirginleştiriyordu. Arda ona baktı ve bir anlığına, annesinin neden böyle hissettiğini anlar gibi oldu. Zeynep'in gözlerinde bir sır, bir derinlik ve belki de bir bağlantı vardı. Feride Hanım, Arda'nın arkasından salona döndüğünde, çantasından gizlice küçük bir fotoğraf albümü çıkarmıştı. Kimseye fark ettirmeden bir koltuğa oturup eski sayfalara bakmaya başladı. Mert'in üniversite yıllarından fotoğraflar. Ve sonra, albümün arka sayfalarında, bir grup öğrencinin arasında duran Mert'in bir fotoğrafı. Yanında bir kız vardı. Yüzü tam seçilmiyordu ama duruşu, saçları.
Feride Hanım'ın elleri titremeye başladı. Gözlerini Zeynep'e, sonra tekrar fotoğrafa çevirdi. Olamazdı, değil mi? Aradan 24 yıl geçmişti ve bu kadın o kadar genç görünüyordu ki. Akşam olup da Arda, Cemre ve Zeynep gitmeye hazırlanırken, Feride Hanım Zeynep'i bir kenara çekti. "Çantanı alırken bunu düşürdün galiba," dedi. Elinde küçük bir fotoğraf uzatarak. Zeynep şaşkınlıkla fotoğrafa baktı. Bu onun değildi. Fotoğrafta genç bir adam vardı. Yakışıklı, güleç yüzlü, gözleri parlayan bir delikanlı. Bu benim değil hanımefendi," dedi Zeynep fotoğrafı geri uzatmaya çalışarak. "Emin misin?" diye sordu Feride Hanım, gözlerini Zeynep'in gözlerinden ayırmadan. "Bu genci tanımıyor musun?" Zeynep fotoğrafa tekrar baktı ve Feride Hanım onun gözlerindeki o anlık parlamayı, o tanıma anını ve sonra hızla bastırılan duyguyu fark etti. "Hayır," dedi Zeynep, sesi normalden biraz daha yüksek çıkarak. "Tanımıyorum. Benim fotoğrafım değil." Feride Hanım fotoğrafı geri aldı ama gözleri hala Zeynep'teydi. "Peki, öyle olsun. Yanılmışım." Onlar gittikten sonra Feride Hanım odasına kapandı ve eski bir sandığı açtı. İçinden sararmış mektuplar, fotoğraflar ve Mert'e ait eşyalar çıkardı. Ve o eşyaların arasında küçük bir not defteri vardı. Feride Hanım defteri açtı ve sayfaları çevirmeye başladı. Mert'in el yazısıyla dolu sayfalar ve sonra bir sayfada bir isim, Zeynep. Feride Hanım'ın kalbi duracak gibi oldu. Tarihe baktı. 24 Haziran 1998. Mert'in kaybolmasından sadece bir ay önce. "Zeynep'le bugün Alaşehir'e gittik. Babası bizi istemiyor ama umurumda değil. Onu seviyorum ve onunla yeni bir hayat kuracağım." Feride Hanım'ın elleri titriyordu. Bu olamazdı. Mert ve Zeynep. Ama bu Zeynep çok gençti. Belki aynı isimde başka biriydi. Ama o ninni ve o gözler. Feride Hanım yatağına oturdu. Başı dönüyordu. Eğer bu doğruysa, eğer bu kadının gerçekten Mert'le bir bağlantısı varsa, o zaman Mert neredeydi? Ve neden bu kadın şimdi, tam 24 yıl sonra, oğlunun evinde çalışıyordu? Boğazını düğümleyen bir korku hissetti. Belki de asla bilmek istemediği bir gerçekle yüzleşmek üzereydi. Zeynep'in elleri titriyordu. Feride Hanım'ın gösterdiği o fotoğraf, zihnindeki kalın duvarları yıkmış, yıllar önce toprağın derinliklerine gömdüğü anıları acımasızca yüzeye çıkarmıştı. Çeşme'deki o konaktan döndüklerinden beri içinde fırtınalar kopuyordu. O gece, Cemre'yi uyuttuktan sonra kendi odasına çekildi ve yatağının altından küçük, paslı bir metal kutu çıkardı. Yıllardır bir hayalet gibi yanında taşıdığı ama açmaya hiç cesaret edemediği bir kutuydu bu. Anahtarı titreyen parmaklarıyla çevirip kapağını kaldırdı. İçinde solmuş bir fotoğraf, kurumuş bir gül ve sararmış bir mektup vardı. Fotoğrafı eline aldı. Feride Hanım'ın gösterdiği fotoğrafın aynısıydı. Ama bu daha netti. Fotoğrafta gencecik Mert, gözleri umutla parlarken gülümsüyordu ve hemen yanında ona aşık gözlerle bakan 18 yaşındaki Zeynep duruyordu. "Mert," diye fısıldadı, parmak uçlarıyla fotoğraftaki yüze dokunurken. Mektuba uzandı ama açmadı. Zaten her kelimesini, her harfini ezbere biliyordu. "Sevgili Zeynep'im, eğer bu mektubu okuyorsan, ben artık yanında değilim demektir. Biliyorum, ailem bizi asla kabul etmeyecek ama bil ki seni her zaman seveceğim. Belki bir gün bir oğlumuz olur, ona benim adımı verirsin. Ve belki bir gün, ailem de onu kabul eder." Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. 24 yıl. Tam 24 yıl olmuştu Mert'i kaybedeli ve şimdi kaderin acı bir cilvesiyle Mert'in kardeşinin evinde onun çocuğuna bakıyordu. Arda onu tanımıyordu. Nasıl tanısındı ki? Mert ortadan kaybolduğunda Arda daha üniversiteye bile başlamamıştı. Kutunun kapağını kapattı ve derin bir nefes aldı. Artık zamanı gelmişti. Gerçeği söylemenin zamanıydı. Çünkü Feride Hanım şüpheleniyordu ve Zeynep bu ağır sırrı daha fazla taşıyamazdı. Ertesi sabah, güneş İzmir'in üzerine henüz doğarken, Zeynep Arda'nın çalışma odasının kapısını çaldı. İçeriden yorgun bir ses, "Girin," dedi. Arda masasının başında oturuyordu. Gece boyunca çalıştığı her halinden belliydi. Zeynep'i o saatte karşısında görünce şaşırdı. "Zeynep, bir sorun mu var? Cemre iyi mi?" "Cemre uyuyor efendim," dedi Zeynep. Sesi alışılmadık derecede ciddi ve kararlıydı. "Sizinle konuşmam gereken bir şey var." Arda kaşlarını çattı ama eliyle karşısındaki koltuğu işaret etti. "Otur."
Ne oldu? Zeynep oturmadı. Ayakta durarak derin bir nefes aldı. Size bir gerçeği söylemem gerek, Arda Bey. Ağabeyiniz Mert hakkında. Arda'nın yüzü bir anda kaskatı kesildi. Mert mi? Sen onu nereden tanıyorsun? Tanıyordum, dedi Zeynep, sesi hafifçe titreyerek. Çok iyi tanıyordum. Biz birlikteydik. Arda donup kalmıştı. Ne diyorsun sen? Bu imkansız. Mert 24 yıl önce Avrupa'ya gitti. O zamanlar 18 yaşındaydım, dedi Zeynep. Alaşehir'de, babamın metal atölyesinde çalışıyordum. Mert oraya staj için gelmişti. Tanıştık, birbirimize aşık olduk. Arda inanamıyordu. Zihni bu bilgiyi işlemeye çalışırken, bir yandan da hesap yapıyordu. Ama sen şimdi kaç yaşındasın? 42, dedi Zeynep. Bu olamaz, dedi Arda şok içinde. Mert şimdi 41 yaşında olacaktı. Sen ondan büyük müydün? Evet, dedi Zeynep basitçe. Ama bunun o zamanlar hiçbir önemi yoktu. Biz birbirimizi seviyorduk. Arda odanın içinde volta atmaya başladı. Elleriyle saçlarını karıştırıyordu. Peki sonra? Mert Avrupa'ya gitti. Bir mektup bıraktı. Hayır, dedi Zeynep, sesi bir anda sertleşerek. Mert hiçbir zaman Avrupa'ya gitmedi. O mektup, ailenizin uydurduğu bir yalandı. Derin bir nefes aldı. Mert, benim kollarımda öldü. Arda'nın yüzünden bütün kan çekilmişti. Ayakta durabilmek için masaya tutunmak zorunda kaldı. Ne? Öldü mü? Nasıl? Biz birlikte yaşıyorduk. Manisa yakınlarında küçük bir köyde, diye başladı Zeynep anlatmaya, gözlerinden yaşlar süzülürken. 2 yıl boyunca kimse nerede olduğumuzu bilmiyordu. Mert mühendislik diplomasını almıştı. Küçük işler yapıyordu. Sonra bir gece, onu bir tarla yolunda buldular. Çok kötü dömülmüştü. Arda şimdi bir sandalyeye çökmüştü. Yüzü acıyla buruşmuştu. Kim yaptı bunu? Kesin olarak bilmiyorum, dedi Zeynep gözyaşlarını silerek. Ama söylentiler vardı. Mert, babanızın eski bir iş ortağıyla ters düşmüştü. Adam, Mert'in bir projede hile yaptığını iddia ediyordu. Ama Mert masumdu. Sadece gerçeği ortaya çıkarmak istiyordu. Ve sonra, diye sordu Arda, sesi zar zor duyuluyordu. Onu köydeki sağlık ocağına götürdüm ama çok geçti. İç kanaması varmış. Son sözleri, aileme söyle, onları seviyorum oldu. Arda hışımla ayağa fırladı. Yalan. Yalan söylüyorsun. Ailem bilirdi. Bize söylerlerdi. Biliyorlardı, dedi Zeynep acı bir sesle. En azından anneniz biliyordu. Mert'in cenazesine geldi. Ama kimseye söylememem için bana yalvardı. Aile ismine leke sürülmesini istemiyordu. Ve bana sessiz kalmam için bir miktar para verdi. Arda öfkeyle masaya bir yumruk indirdi. İmkansız. Annem asla böyle bir şey yapmaz. Yaptı. Arda Bey, dedi Zeynep, gözlerinde acı bir kararlılıkla. Anneniz tam olarak bunu yaptı. Ve ben kabul ettim. Çünkü hamile olduğumu sanıyordum. Mert'in çocuğuna. Ama sonra, düşük yaptım. Arda pencereye döndü. Dışarıya bakarken omuzları sarsılıyordu. Zihni darmadağınıktı. Ağabeyi Mert. Ona ağabey demişlerdi ama aslında onu hiç tanımamıştı bile. Mert evden ayrıldığında o daha bir çocuktu. Ve sonra sadece Avrupa'ya gitti hikayesi vardı. Yıllar boyunca bir kez bile sorgulamamıştı. Ama annem, dedi Arda aniden Zeynep'e dönerek. Annem dün seni tanıdı, değil mi? O ninniden. Evet, dedi Zeynep. Mert söylerdi o ninniyi, bana öğretmişti. Onun anneannesinin, yani sizin büyükannenizin ninnisiymiş. Peki neden? Diye sordu Arda. Gözleri şimdi yaşlarla doluydu. Neden şimdi buradasın? Neden benim evimde çalışıyorsun? Bu bir intikam planı mı? Zeynep başını iki yana salladı. Hayır. Tamamen tesadüf. Kocam, yani Mert'ten sonra evlendiğim adam, sizin şirketinizin bir projesinde çalışan bir inşaat işçisiydi. Kaza geçirip ölünce, şirketiniz tazminat ödedi ve bana bir iş teklif etti. Temizlikçi olarak. İşe ihtiyacım vardı. Kabul ettim. Sizin eviniz olduğunu sonradan öğrendim ama artık çok geçti. Ve şimdi ne istiyorsun benden? Diye sordu Arda. Hiçbir şey, dedi Zeynep, sesi yumuşayarak. Size bunları anlatmayacaktım.
Ama dün annenizin yüzünü gördüm. O beni tanıdı. Ve artık bu sırrı taşıyamayacağımı anladım. Arda başını kaldırdı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. Benden gitmemi mi isteyeceksiniz? Hayır, dedi Arda aniden. Sesi sertleşmişti. Gitmeyeceksin. Cemre'nin sana ihtiyacı var. Ve ben gerçeği öğrenmek istiyorum. Bütün gerçeği. Zeynep ona uzun uzun baktı. Arda'nın gözlerinde, Mert'inkilere benzeyen bir kararlılık vardı. Peki Arda Bey. Ama bu kolay olmayacak. Biliyorum, dedi Arda. Ama artık kaçmak yok. Hepimiz yeterince kaçtık. O gün öğleden sonra Arda, annesinin Çeşme'deki evine gitti. Yanında Zeynep yoktu, yalnızdı. Feride Hanım onu terastaki masada karşıladı. Yüzünde endişeli bir ifade vardı. Arda, bu saatte. Bir sorun mu var? Mert, dedi Arda doğrudan. Mert hakkında konuşmamız gerek anne. Feride Hanım'ın yüzündeki renk bir anda çekildi. Çay fincanını masaya bırakırken eli titriyordu. Ne? Ne demek istiyorsun? Gerçeği biliyorum, dedi Arda, annesinin tam karşısına oturarak. Zeynep her şeyi anlattı. Feride Hanım'ın gözlerinde önce korku, sonra öfke, en sonunda da derin bir yorgunluk belirdi. O kadın. Biliyordum. Dün onu gördüğümde anlamıştım. Neden anne? Diye sordu Arda. Sesi acıyla doluydu. Neden bize yalan söylediniz? Ağabeyim ölmüştü ve biz 24 yıl boyunca onun Avrupa'da mutlu yaşadığını sandık. Feride Hanım derin bir nefes aldı. Ne yapabilirdim ki? Baban yeni ölmüştü. Sen küçücüktün. Ve Mert. Mert bir köylü kızı için ailesini terk etmişti. Sonra o kavga. Baban ölmüş olabilirdi ama onun eski ortakları hala güçlüydü. Mert onları tehdit ediyordu. Gerçekleri açıklayacağını söylüyordu. Ve onu öldürdüler, dedi Arda düz bir sesle. Feride Hanım gözlerini kapattı. Yaşlar yanaklarından süzülüyordu. Kanıtlayamadım. Polise gittim ama kimse inanmadı. Kimse bir Kozanoğlu'nu öldürmeye cesaret edemez dediler. Resmi rapor, kimliği belirsiz saldırganlar diye kapatıldı. Ve sen bu yalanı sürdürdün, dedi Arda. Sesi şimdi öfkeyle yükselmişti. Seni korumaya çalışıyordum, diye bağırdı Feride Hanım. Seni ve ailemizin adını. Mert zaten gitmişti. Onu geri getiremezdim. Ama en azından senin güvende olmanı sağlayabilirdim. Arda başını iki yana salladı. Peki ya Zeynep? Ona para verdin, değil mi? Susması için. Feride Hanım başını öne eğdi. Evet, hamileydi. Mert'in çocuğunu taşıyordu. Ona yardım etmek istedim ama aynı zamanda bu hikayenin sonsuza dek gömülmesini istedim. Ve şimdi ne olacak anne? Feride Hanım gözlerini silip sırtını dikleştirdi. O her zamanki güçlü duruşuna bürünerek. Şimdi mi? Şimdi artık çok geç. Geçmişi değiştiremeyiz Arda. Yapabileceğimiz tek şey ileriye bakmak. Hayır, dedi Arda soğuk bir sesle. Artık kaçmak yok. Gerçeği bilmek istiyorum. Bütün gerçeği. Ve Mert'in anısına saygı göstermek istiyorum. Feride Hanım uzun bir süre sessiz kaldı. Sonra yerinden kalktı. Benimle gel, dedi. Onu evin arka tarafında, yıllardır kullanılmamış gibi duran küçük bir odaya götürdü. Duvarlar solmuş posterlerle, mühendislik çizimleriyle kaplıydı. Bir masanın üzerinde hala açık duran kitaplar vardı. Mert'in odası, dedi Feride Hanım yumuşak bir sesle. Gittiği günden beri hiçbir şeye dokunmadım. Arda odaya girdi. Kardeşinin eşyalarına dokundu. Ağabeyini neredeyse hiç tanımamıştı. Ama şimdi, onun odasında, onun dünyasında, kendini ona hiç olmadığı kadar yakın hissetti. Masanın üzerinde küçük bir kutu gördü. Bu ne? Diye sordu. Mert'in geride bıraktığı son şeyler, dedi Feride Hanım. Zeynep getirmişti. Cenazeden sonra. Arda kutuyu açtı. İçinde birkaç mektup, bir yüzük ve küçük bir not defteri vardı. Defteri açtığında Mert'in el yazısını gördü. Eğer bana bir şey olursa, Zeynep'e iyi bakın. O benim hayatımın aşkıydı. Arda defteri kapattı. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Ağabeyimi tanımak isterdim, dedi boğuk bir sesle. O seni çok severdi, dedi Feride Hanım, elini oğlunun omzuna koyarak. Hep, küçük Arda büyüdüğünde ona mühendisliği ben öğreteceğim derdi. Arda kutuyu göğsüne bastırdı. Bu kutuyu alabilir miyim? Zeynep'e göstermek istiyorum.
Feride Hanım başını salladı. Al, belki o da biraz huzur bulur. Arda annesine baktı. Gözlerinde hala öfke vardı ama şimdi bir parça anlayış da belirmişti. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Mert'in ölümü için, adalet için. Bilmiyorum, dedi Feride Hanım dürüstçe. 24 yıl çok uzun bir zaman. Ama belki en azından gerçeği söyleyebiliriz. Ona en azından bunu borçluyuz. Arda başını salladı ve odadan çıktılar. Dışarıda güneş batmaya başlamış, İzmir'in üzerine altın rengi bir ışık yayılıyordu. Ve Arda, hayatında ilk kez gerçeğin ağırlığını hissetti. Acı veren ama aynı zamanda özgürleştiren bir ağırlık. Eve dönerken zihninde tek bir düşünce vardı. Zeynep artık sadece Cemre'nin bakıcısı değildi. O, ağabeyinin sevdiği kadındı ve tuhaf bir şekilde ailesinin bir parçasıydı. İzmir'in gökyüzü kurşuni bulutlarla kaplanmıştı. Şiddetli bir lodos, körfezin sularını dövüyor, şehrin taş sokaklarında uğulduyordu. Arda Kozanoğlu, çalışma odasının penceresinden bu kasvetli manzarayı izlerken, elinde Mert'in kutusunu tutuyordu. Annesini ziyaret edeli 2 gün geçmişti ve hala bu kutuyu Zeynep'e vermeye cesaret edememişti. Nasıl verebilirdi ki? Al bakalım, bu ölen sevgilinin son hatırası mı diyecekti. Hayır, böyle bir durum için doğru kelimeler yoktu. Dünyanın hiçbir dili, böylesine karmaşık bir acıyı ifade edecek kadar zengin değildi. Telefonunun çalmasıyla düşüncelerinden sıyrıldı. Ekranda tanımadığı bir numara vardı. "Alo," dedi dikkatle. "Arda Bey," dedi karşıdaki ses. Genç, telaşlı bir erkek sesiydi. "Ben Gündem Gazetesi'nden Serkan Yılmaz. Size birkaç sorum olacaktı." Arda kaşlarını çattı. "Bu numarayı nereden buldunuz ve ne hakkında?" "O önemli değil efendim," dedi genç adam hızlıca. "Bize ulaşan bazı bilgiler ve bir fotoğraf var. Sizin, kızınız ve bakıcısıyla ilgili." Arda'nın midesi kasıldı. "Ne demek istiyorsunuz?" "Bize bir fotoğraf gönderildi. Arda Bey," dedi gazeteci. Sesinde şimdi daha fazla özgüven vardı. "Kızınızın bakıcısını izlerken çekilmiş bir fotoğrafınız. Kadın, kızınızı emzirirken." Arda'nın yüzünden bütün kan çekildi. "Ne? Kim? Kim gönderdi bunu size?" "Kaynağımızı açıklayamayız Arda Bey," dedi gazeteci profesyonel bir tonda. "Ama fotoğrafın yanında bir not vardı. Zengin bir dul için bu ahlaki mi?" yazıyordu. "Yayınlamadan önce sizin de yorumunuzu almak istedik." "Yayınlamadan önce mi?" diye bağırdı Arda öfkeden titreyerek. "Bu benim özel hayatımın ihlalidir. Bunu yayınlarsanız gazetenizi mahkemeye veririm." "Anlıyorum efendim," dedi gazeteci, hiç etkilenmemiş bir tavırla. "Ama bu haber değeri taşıyan bir konu. Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri, kızını eski temizlikçisine emzirtiyor. İnsanlar bunu merak eder." "Kızımın bakımı kimseyi ilgilendirmez," dedi Arda sesini kontrol etmeye çalışarak. "Ve Zeynep Hanım bir temizlikçi değil, profesyonel bir bakıcıdır." "Ama önceden temizlikçiydi, değil mi?" diye üsteledi gazeteci. Ve aniden terfi etti. "İnsanlar bunu konuşuyor. Arda Bey, söylentiler var." "Ne söylentisi?" "Bazıları, sizinle bu kadın arasında bir ilişki olduğunu söylüyor," dedi gazeteci kelimelerini tartarak. "Hatta bazıları, çocuğun aslında, yeter," diye kesti Arda. "Bir kelime daha etmeyin. Zeynep Hanım, rahmetli eşim Elif'in ölümünden sonra, kızımın bakımını üstlenen fedakar bir kadındır. Başka hiçbir şey değil. Ve bu konuşma burada bitmiştir." Telefonu kapattı ve masaya bıraktı. Elleri titriyordu. Bu olamazdı. Kim, nasıl böyle bir fotoğraf çekebilirdi? Ve kim, neden bunu basına sızdırırdı? Cevap, zihninde bir şimşek gibi çaktı. Burak. Elif'in kardeşi. Para ve güç peşindeki o fırsatçı adam. Elbette olmalıydı. Kapısı çalındı ve Kahya Hakan Bey içeri girdi. Yüzü endişeliydi. "Arda Bey, haberleri gördünüz mü?" "Ne haberi?" diye sordu Arda, kalbi hızla çarparak. "İnternet haber sitelerinde sizin ve Zeynep Hanım'ın fotoğrafı var. Ve küçük hanımın." Arda hızla bilgisayarını açtı. Gördüğü ilk manşet kanını dondurdu. İzmirli iş adamı, bebeğini bakıcısına emzirtiyor. Büyük ahlak tartışması. Fotoğraf, Arda'nın yatak odası kapısının aralığından çekilmişti. Zeynep yatakta oturmuş Cemre'yi emziriyor. Arda ise kapıda durmuş onları izliyordu.
Fotoğraf uzaktan ve bulanık çekilmişti ama yüzler seçilebiliyordu. "Lanet olsun!" diye bağırdı Arda, yumruğunu masaya indirerek. "Bu bir tuzak. Biri evimin içinde bizi izliyordu." Tam o sırada telefonu tekrar çaldı. Arayan, şirketinin halkla ilişkiler direktörü Selim Bey'di. "Arda Bey," dedi Selim telaşla. "Bu sabah hisse senetlerimiz %5 değer kaybetti. Yatırımcılar endişeli. Bu skandal değil," diye kesti Arda. "Bu benim özel hayatım. Kızımın sağlığı için alınmış bir karar." "Anlıyorum efendim," dedi Selim yumuşak bir sesle. "Ama kamuoyu, bazı muhafazakar gruplar şimdiden şirket binasının önünde protestoya başlamış bile. Aile değerlerine saygı pankartlarıyla." Arda derin bir nefes aldı. "Bir basın açıklaması hazırla. Kızımın özel sağlık durumu nedeniyle profesyonel bir bakıcının onunla ilgilendiğini söyle. Başka detay verme." "Peki efendim. Ve Zeynep Hanım, onunla ilgili ne diyelim?" Arda bir an düşündü. "Hiçbir şey. Onun adını bile anma. Bu sadece benim ve kızımla ilgili bir durum." Telefonu kapattığında kapı tekrar çalındı. Bu kez içeri giren Zeynep'ti. Yüzü solgun, gözleri ağlamaktan kızarmıştı. "Arda Bey," dedi titrek bir sesle. "Özür dilerim. Haberleri gördüm. Ben hemen eşyalarımı toplayıp gidebilirim." "Hayır," dedi Arda kesin bir sesle. "Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama bu skandal, sizin itibarım mı?" Arda acı bir şekilde güldü. "Benim itibarım zerre kadar önemli değil, Zeynep. Kızımın sağlığı önemli. Ve sen, onun için en iyisisin." Zeynep gözlerini sildi. "Sokakta, yüzüme tükürdüler," dedi alçak sesle. "Markete gitmiştim. Biri beni tanıdı. Ahlaksız dediler." Arda'nın yüzü öfkeyle gerildi. Kim yaptı bunu?" "Önemli değil," dedi Zeynep başını iki yana sallayarak. "Ama ben artık dışarı çıkamam. İnsanlar." Arda ona yaklaştı ve ellerini omuzlarına koydu. "Dinle beni Zeynep. Bu fırtına geçecek. İnsanlar her zaman konuşur, sonra da unutur. Önemli olan Cemre. Ve sen sadece onun bakıcısı değilsin. Sen," cümlesini tamamlayamadı. Çünkü telefonundan bir bildirim sesi yükseldi. Bir mesaj. Telefonu eline alıp okuduğunda, yüzü bir anda bembeyaz oldu. "Ne oldu?" diye sordu Zeynep endişeyle. "Cemre," dedi Arda, sesi titreyerek. "Hastaneye kaldırmışlar. Ateşi çıkmış. Çok yüksek." Hastane koridorları, o keskin antiseptik kokusu ve parlak ışıklarıyla her zaman ürkütücü olmuştu Arda için. Özellikle de en son burada, Elif'i kaybettiği o korkunç geceden sonra. Şimdi aynı hastanede, aynı korku dolu bekleyişle oturuyordu. Doktor Ceren içeri girdiğinde, Arda ve Zeynep aynı anda ayağa fırladılar. "Nasıl?" diye sordu Arda telaşla. "Durumu stabil," dedi Doktor Ceren, gülümsemeye çalışarak. "Viral bir enfeksiyon. Ateşini düşürüyoruz. Endişelenecek bir durum yok." "Allah'a şükür," dedi Zeynep, gözlerinden yaşlar akarken. "Ne zaman eve götürebiliriz?" diye sordu Arda. "Birkaç gün burada kalması gerekiyor," dedi doktor. "Gözlem altında tutmalıyız." Bir an tereddüt etti. "Bu süreçte beslenmesi çok önemli." "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu Arda. Doktor Ceren, bakışlarını Zeynep'e çevirdi. "Anne sütü, bu tür enfeksiyonlarda bebeğin bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli şeydir." Zeynep, "Elbette," dedi anında. "Hemen. Ne gerekiyorsa yaparım." Bir hemşire içeri girdi. Yüzünde tuhaf bir ifadeyle. "Doktor Ceren, bir dakikanızı alabilir miyim?" İkisi dışarı çıkıp, koridorda alçak sesle bir şeyler konuştular. Birkaç dakika sonra, Doktor Ceren geri döndüğünde yüzü gergindi. "Bir sorun var," dedi doğrudan. "Hastane yönetimi, sizinle ilgili haberleri görmüş ve derin bir nefes aldı. Zeynep Hanım'ın bebeği emzirmesine izin veremeyeceklerini söylüyorlar." "Ne?" diye bağırdı Arda. "Bu saçmalık. Neden?" "Protokol diyorlar," dedi doktor. Sesinde bir özür tonu vardı. "Sadece anne veya yasal vasi emzirebilirmiş. Ya da kayıtlı bir süt anne. Zeynep Hanım bu kategorilerden hiçbirine girmiyor." "Ben kızımın babasıyım," dedi Arda öfkeyle.
Ve ben onun Cemre'yi emzirmesini onaylıyorum. Üzgünüm Arda Bey, dedi doktor. Ama hastane politikası. Lanet olsun politikanıza, diye bağırdı Arda. Sonra kendini toparlamaya çalıştı. Özür dilerim ama bu mantıksız. Doktor Ceren, onları odanın bir köşesine çekti. Bakın, dedi alçak sesle. Ben de bu kuralı saçma buluyorum. Ama şu anda medyanın bütün gözü sizin üzerinizde ve hastane, muhafazakar grupların hedefi haline gelmek istemiyor. Anlıyor musunuz? Arda başını ellerinin arasına aldı. Peki ne yapabiliriz? Doktor Ceren düşündü. Belki Zeynep Hanım'ı sütannesi olarak resmi kayıtlara geçirebiliriz. Ama bu evrak işleri birkaç gün sürer. O zamana kadar Cemre ne yiyecek? Diye sordu Zeynep endişeyle. Zeynep Hanım sütünü sağabilir, dedi doktor. Biz de bebeğe biberonla veririz. Bu protokolün içinde kalır. Arda ve Zeynep çaresizlik içinde birbirlerine baktılar. Tamam, dedi Arda sonunda. Öyle yapalım. Doktor ayrıldıktan sonra odaya girdiler. Minik Cemre, o büyük hastane yatağında öyle küçük, öyle savunmasız görünüyordu ki. Zeynep yanına oturup küçük elini tuttu. İyileşecek, değil mi? Diye sordu Arda endişeyle. Elbette, dedi Zeynep, gözleri Cemre'den ayrılmadan. O güçlü bir kız. Tıpkı annesi gibi. Arda'nın gözleri doldu. Sen Elif'i tanıyor muydun? Zeynep başını iki yana salladı. Hayır. Ama Cemre'ye bakınca, onun ne kadar güçlü bir kadından geldiğini görebiliyorum. Arda, pencereden dışarı baktığında, hastanenin önünde toplanmış bir grup insanı gördü. Ellerinde pankartlar, slogan atıyorlardı. Protestocular, dedi yüzünü buruşturarak. Bu kadar hızlı nasıl organize oldular? Biri onları organize etti, dedi Zeynep, gözlerinde bir anlayış vardı. Biri bu durumdan faydalanmak istiyor. Burak, dedi Arda dişlerini sıkarak. Eminim o, beni köşeye sıkıştırıp, şirket hisselerini düşürüp sonra da ucuza kapatmak istiyor. Ne yapacaksınız? Diye sordu Zeynep. Bilmiyorum, dedi Arda. Ama bir şey yapmalıyım. Bu böyle devam edemez. Tam o sırada cep telefonu çaldı. Arayan annesi Feride Hanım'dı. Sesi telaşlıydı. Arda, haberleri gördüm. Cemre nasıl? Hastanedeymiş. İyi anne, dedi Arda. Sadece ateşi vardı. Düşüyor şimdi. Tanrı'ya şükür, dedi Feride Hanım rahatlayarak. Peki o kadın? Zeynep, o da orada mı? Evet, dedi Arda sesini sertleştirerek. Ve onun adı o kadın değil, Zeynep. Ve evet, o da burada. Cemre'nin ona ihtiyacı var. Feride Hanım bir süre sessiz kaldı. Dinle Arda, dedi sonunda. Sana bir şey gönderdim. Mert'ten kalan bir şey. Hastaneye getirttim. Hemşireler sana verir. Ne? Neden şimdi? Çünkü belki zamanı gelmiştir, dedi Feride Hanım gizemli bir şekilde. Mert'in son isteğini yerine getirmenin zamanı. Telefon kapandı. Birkaç dakika sonra bir hemşire içeri girdi. Elinde küçük bir kutuyla. Arda Bey, bunu size vermemi istediler. Arda kutuyu alıp açtı. İçinde eski bir mektup ve el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Sevgili annem, eğer bir gün Zeynep'le karşılaşırsan, lütfen ona iyi bak. O benim hayatımın aşkıydı. Ve eğer bir gün benim bir çocuğum olursa, o çocuğun ailemizin bir parçası olduğunu hatırla. Söz ver bana. Oğlun, Mert. Arda mektubu okurken elleri titriyordu. Notun yanında duran küçük fotoğrafı gördü. Genç Mert ve Zeynep, bir çınar ağacının altında gülümsüyorlardı. Arkalarında İzmir Körfezi'nin mavi suları parlıyordu. Zeynep'e baktı. Gözleri soru doluydu. Zeynep, sessiz bir onayla başını salladı. Evet, o fotoğraftaki genç kadın oydu. 24 yıl önce, Mert'le birlikteyken. Ve o anda, Arda Kozanoğlu hayatında ilk kez gerçek bir karar verdi. Mantığıyla değil, kalbiyle. Bu kadın, bu kırık kalpli ama inanılmaz derecede güçlü kadın, ailesinin bir parçasıydı. Ve o, bunu tüm dünyaya gösterecekti. İstanbul'un en prestijli otellerinden birinin büyük konferans salonu tıklım tıklım doluydu. Kameralar, flash ışıkları ve heyecanlı gazeteciler önemli bir duyuruyu bekliyordu. Ön sıralarda iş dünyasının, siyasetin ve sosyetenin tanınmış simaları oturuyordu. Herkes fısıldaşıyordu. Neden Arda Kozanoğlu, Türkiye'nin en zengin ve gizemli iş adamlarından biri, böyle acil bir basın toplantısı düzenlemişti? Skandal haberler 3 gündür medyayı sallıyordu. Zengin dulun bebeğini eski temizlikçisine emzirttiği haberleri muhafazakar kesimden büyük tepki toplamış, Kozanoğlu Holding'in hisseleri düşmüştü. En çarpıcı gelişme ise, Elif'in kardeşi Burak'ın bir gazeteye verdiği röportajdı. Yeğenim Cemre'nin velayeti için yasal işlemleri başlattım.
Çocuğun uygun olmayan koşullarda büyütüldüğünü düşünüyorum. Arka taraftaki küçük bir bekleme odasında Arda ayakta durmuş, camdan dışarı bakıyordu. Yanında beyaz bir elbise giymiş olan Zeynep oturuyordu. Gergin bir şekilde beklerken hastaneden yeni çıkmış olan Cemre, hemşirelerin gözetiminde yan odadaydı. "Bunu yapmak zorunda değilsiniz," dedi Zeynep alçak bir sesle. "Ben sessizce gidebilirim. Bu bütün skandalı bitirir." Arda ona döndü. Gözlerinde çelik gibi bir kararlılık vardı. "Hayır, artık kaçmak yok. Yeterince yalan söyledik. Gerçeği söylemenin zamanı geldi." Kapı açıldı ve Halkla İlişkiler Direktörü Selim içeri girdi. "Hazırız efendim." Tüm büyük kanallar canlı yayında. Arda derin bir nefes aldı. "Peki, başlayalım." Zeynep ayağa kalktı ama Arda onu durdurdu. "Sen burada kal. Önce ben konuşacağım. Sonra seni çağıracağım." Arda sahneye çıktığında flaşlar patladı. Salondaki uğultu bir anda kesildi. Mikrofonun başına geçti. Boğazını temizledi. "İyi günler," dedi sakin ama güçlü bir sesle. "Bugün burada, son günlerde basında yer alan haberlerle ilgili bir açıklama yapmak için bulunuyorum." Tüm Türkiye onu izliyordu. 3 ay önce, sevgili eşim Elif'i kaybettim. Doğum sırasında gelişen komplikasyonlar sonucu, kızım Cemre'yi kucağıma aldığım gün, hayat arkadaşımı toprağa verdim. Salonda çıt çıkmıyordu. Bu kayıpla başa çıkmak zordu. O kadar zordu ki, kendi kızıma bakamaz hale geldim. Her ağlayışında, kaybımın acısı taze bir yara gibi kanıyordu. Arda bir an durdu. Sonra daha güçlü bir sesle devam etti. "Kızım için birçok bakıcı tuttum. Hiçbiri işe yaramadı. Cemre sürekli ağlıyor. Yemek yemiyor. Uyumuyordu. Ta ki Zeynep Hanım'a kadar." Salonda yine mırıltılar yükseldi. Evet, Zeynep Hanım evimde temizlikçi olarak çalışıyordu. Ve evet, bir gün onu kızımı emzirirken buldum. Şok oldum, öfkelendim. Ama sonra gördüm ki, Cemre ilk kez huzurluydu. İlk kez gülümsüyordu. Arda bir yudum su içti. Zeynep Hanım'ın da bir hikayesi var. Bir oğlu vardı. Doğumdan hemen sonra kaybettiği. Ama sütü vardı. Ve kalbi o kadar büyüktü ki, kendi acısına rağmen benim kızıma hayat verdi. Salonda şimdi hıçkırıklar duyuluyordu. Ama bugün size sadece bunları anlatmak için burada değilim. Size daha derin, daha eski bir gerçeği, bir aile sırrını anlatmak için buradayım. Salonun arka tarafında, kalabalığın içinde Feride Hanım oturuyordu. Gözleri yaşlarla doluydu ama başı dikti. 24 yıl önce, ağabeyim Mert Kozanoğlu ortadan kayboldu. Ailemiz, onun Avrupa'ya gittiğini söyledi. Ama gerçek çok farklıydı. Salonda şok nidaları yükseldi. Mert, Alaşehir'de staj yaparken genç bir kadınla tanıştı. Adı Zeynep'ti. Arda, gözlerini kalabalığın üzerinde gezdirdi. Evet, aynı Zeynep. Bugün kızımın hayatını kurtaran kadın. Şok dalgası tüm salonu sardı. Onlar birbirlerine aşık oldular. Ama ailemiz bu ilişkiyi onaylamadı. Mert ve Zeynep kaçtılar. Manisa yakınlarında küçük bir köyde yaşamaya başladılar. 2 yıl sonra Arda'nın sesi titredi. 2 yıl sonra Mert, bir kır yolunda ağır yaralı bulundu. Dömülmüştü ve Zeynep'in kollarında can verdi. Salonda ölüm sessizliği vardı. Polis soruşturması sonuçsuz kaldı. Ama şüpheler, babamın eski bir iş ortağı üzerindeydi. Mert, bu adamın yasa dışı faaliyetlerini ortaya çıkarmakla tehdit etmişti ve o adam onu susturdu. Arda kürsüyü sıkıca kavradı. Ailem bu gerçeği örttü. Skandaldan, daha fazla acıdan korktular. Mert'in Avrupa'ya gittiği yalanını uydurdular. Ve Zeynep o zamanlar hamileydi. Mert'in çocuğunu taşıyordu ama üzüntüden düşük yaptı. Salondaki herkes nefesini tutmuş dinliyordu. Zeynep hayatına devam etti. Başka biriyle evlendi. Ama o adam da bir inşaat kazasında, ironik bir şekilde benim şirketimin bir projesinde öldü. Kader mi? Belki. Ve sonra Zeynep bizim evimizde çalışmaya başladı. Ve kızımla o mucizevi bağ kurdu. Arda doğruldu. Gözleri kararlılıkla parlıyordu. Şimdi anlıyor musunuz? Zeynep sadece kızımın bakıcısı değil. O, ağabeyimin sevdiği kadın. O, neredeyse ailemizin bir parçası olacak olan kadın. Ve ben artık yalan istemiyorum. Arka kapıyı işaret etti. Zeynep Hanım, lütfen buraya gelin. Kapı açıldı ve Zeynep, üzerindeki beyaz elbiseyle ağır adımlarla sahneye çıktı. Gözleri korku doluydu ama adımları kararlıydı. Arda'nın yanına geldi. "Merhaba," dedi titrek bir sesle mikrofona. "Ben Zeynep Yılmaz. Evet, bir zamanlar Mert Kozanoğlu'nu sevdim. Çok sevdim. Ve onu kaybettim. Sonra onun çocuğunu kaybettim. Sonra kocamı kaybettim. Ve en son, kendi oğlumu kaybettim.
Zeynep'in gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Ama sesi giderek güçlendi. Hayat benden çok şey aldı. Ama sonra bana Cemre'yi verdi. O küçük bebek, benim hayata tutunma sebebim oldu. Ona bakarken, kendi oğlumu da, Mert'i de, tüm kaybettiklerimi de biraz yaşatıyorum sanki. Arda, Zeynep'in yanına gelip elini tuttu. Ben Zeynep'i bir çalışan olarak görmüyorum, dedi kararlı bir sesle. Ben onu, kızımın annesi olarak görüyorum. Biyolojik olarak değil belki, ama ruhsal olarak. O, Cemre'nin annesidir. Salondan şaşkınlık nidaları yükseldi. Ve bugün, burada, hepinizin önünde duyuruyorum. Zeynep Hanım, artık resmi olarak kızım Cemre'nin yasal vasisidir. Bana bir şey olursa, Cemre'nin tüm sorumluluğu ona aittir. Bu benim vasiyetimdir. Arda ceketinin cebinden küçük bir kutu çıkardı. İçinden eski bir yüzük çıkardı ve Zeynep'in parmağına taktı. Bu, Mert'in yüzüğü. Bunu sana o vermeliydi. Ben sadece onun son dileğini yerine getiriyorum. Sen her zaman bu ailenin bir parçasıydın Zeynep. Sadece biz bunu kabul etmekten korkuyorduk. Salon bir anda alkışlarla inledi. Hıçkırıklar, ıslıklar. Herkes ayakta. Bu beklenmedik duyuruyu alkışlıyordu. Arka sıralardan biri öfkeyle ayağa fırladı. "Bıraktı bu. Bu kabul edilemez," diye bağırdı. "Bu kadın da kim? Elif'in yerini alamaz. Cemre benim yeğenim." Arda soğuk bir bakışla ona döndü. "Evet Burak, Cemre senin yeğenin. Ama sen sadece mirasın peşindesin. Zeynep ise Cemre'nin mutluluğunu düşünüyor. Bunu mahkemeye taşıyacağım," diye tehdit etti Burak. "Taşı," dedi Arda sakin bir sesle. "Ama bil ki, eğer Elif burada olsaydı, o da aynı kararı verirdi. Çünkü o, kızının mutluluğunu her şeyin üstünde tutardı." Burak öfkeyle salonu terk ederken, tüm gözler sahnedeki Arda ve Zeynep'teydi. Arda mikrofona son kez yaklaştı. "Ve son olarak, Mert'in ölümünden sorumlu olanlar, hala adaletten kaçıyor olabilir. Ama artık saklanamayacaklar. Bu konudaki tüm dosyaları yeniden açtırdım. Gerçek ortaya çıkacak. Ağabeyim için adalet sağlanacak." Alkışlar tüm salonu inletirken, Feride Hanım ön sıradan kalkıp sahneye ilerledi. Gözyaşları içinde önce Arda'ya, sonra Zeynep'e sarıldı. "Oğlumu geri getiremem," diye fısıldadı. "Ama belki hatalarımı düzeltebilirim." Basın toplantısının videosu sosyal medyada viral oldu. Tepkiler karışıktı ama çoğunluk Arda'nın dürüstlüğünü ve cesaretini takdir ediyordu. Kozanoğlu Holding'in hisseleri tekrar yükselişe geçti. Protestolar bir gecede sona erdi. Burak'ın velayet davası, babanın isteği lehine sonuçlandı ve Burak şirketteki tüm pozisyonlarını kaybetti. Arda, özel dedektifler tutarak Mert'in ölümüyle ilgili soruşturmayı derinleştirdi ve bir ay sonra ilk somut ipucu ortaya çıktı. Cinayetin baş şüphelisi, babasının eski ortağı Rıza Demirci'nin izi bulunmuştu. Soruşturma devam ederken, Arda, Zeynep ve Cemre yeni bir düzen kurdular. Arda, onlar için Beykoz sırtlarında, mütevazı ama bahçeli, huzurlu bir ev almıştı. Bir akşam Arda, Zeynep'i çalışma odasına çağırdı. Masanın üzerinde eski bir fotoğraf albümü duruyordu. "Bunu buldum. Annem saklamış. Mert'in fotoğrafları." Zeynep titreyen ellerle albümü aldı. Sayfaları çevirirken, genç Mert'in gülen yüzüyle karşılaştı. Birkaç tanesinde kendisi de vardı. "Biliyor musun?" dedi Arda. "Ben Mert'i neredeyse hiç tanımadım. Ama şimdi, senin sayende onu biraz daha iyi tanıyor. Ona daha yakın hissediyorum." Zeynep gözyaşlarını sildi. "O çok iyi bir insandı. Dürüst, cesur. Tıpkı sizin gibi." Kerem hafifçe gülümsedi. "Ben henüz o kadar iyi biri değilim. Hala öğreniyorum." "Hepimiz öğreniyoruz," dedi Zeynep. "Hayat böyle bir şey sanırım. Düşe kalka ilerlemek." Dışarıda İstanbul gecesi ışıl ışıldı. Ve bu iki yaralı ruh, belki de ilk kez, gerçek bir iyileşmenin eşiğinde olduklarını hissettiler. 9 ay sonra, Beykoz'daki o evin bahçesi, hem huzur hem de yaşam doluydu. 1 yaşını doldurmak üzere olan Cemre, artık ilk adımlarını atıyordu. Zeynep onu izlerken, geçen 9 ayı düşündü. Hayatları tamamen değişmişti. Artık fısıltılar yerini saygıya bırakmıştı. O gün özel bir gündü. Mert'in doğum günü. 42 yaşına basacaktı. Kerem, annesi Feride Hanım ve birkaç eski fotoğraf albümüyle geldi. Birlikte Mert'i andılar. Onun anısına pasta kestiler. Feride Hanım, babasından kalma yüzüğü Arda'ya verdi ve Zeynep'e de Mert'in eşyaları arasından çıkan, arkasında hayatımın aşkıyla, sonsuza dek yazan ilk fotoğraflarını hediye etti. Ama en dokunaklı an, Mert'in yasal olmayan ama manevi değeri büyük vasiyetini okudukları andı. Mert, her şeyini Zeynep'e bıraktığını ve eğer bir çocukları olursa, Arslan ailesinin meşru bir üyesi olarak tanınmasını istediğini yazmıştı. Zeynep hıçkırıklara boğulurken,
Mert'in çocuğu olmadı dedi. Ama belki Cemre, onun vasiyetinin bir parçasını yerine getiriyor. O, Kozanoğlu ailesinin bir üyesi ve ben ona bakabiliyorum. Gözyaşları arasında, masadaki pastaya uzanıp kremasının tadına bakan Cemre, hepsini güldürmeyi başarmıştı. Bir yıl sonra, Cemre'nin 2. yaş günü partisi için aynı bahçede toplandılar. Artık koşan, konuşan Cemre, bahçenin neşesiydi. Partide sadece aile değil, Zeynep'in yıllar sonra yeniden bağ kurduğu köyünden akrabaları da vardı. Rıza Demirci'nin davası sonuçlanmak üzereydi. Deliller güçlüydü ve adalet yerini bulacak gibiydi. Arda ve Zeynep, yan yana durmuş, bahçedeki cıvıltıyı izliyorlardı. Aralarındaki ilişki, bir yıl içinde dostluktan, anlayıştan ve paylaşılan acıdan doğan derin bir sevgiye evrilmişti. Koşarak yanlarına gelen Cemre, elindeki yeni oyuncağını gösterdi. "Anne, baba, bakın." Zeynep onu kucağına aldı. "Ne güzel bir ayı. Adı ne olsun?" Cemre bir an düşündü. Sonra parlak gözlerle cevap verdi. "Mert olsun." Kerem ve Zeynep şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Belki de bazı bağlar, bazı anılar, görünmeyen yollarla nesilden nesile aktarılıyordu. "Murat güzel bir isim," dedi Arda, kızının saçlarını okşayarak. "Hayat bazen en beklenmedik anlarda, en umulmadık kişilerle bizi bir araya getirir." Kerem ve Zeynep'in hikayesi, acının insanları nasıl ayırabileceğini ama aynı zamanda nasıl birleştirebileceğini de gösteriyor. Düşünsenize, eğer Kerem o sabah o koridorda Zeynep'i görmeseydi, eğer o cesareti gösterip toplumun ne düşüneceğini umursamadan kızı için doğru olanı yapmasaydı, belki de iki yaralı ruh asla iyileşemeyecekti. Siz olsaydınız, tüm o toplumsal baskıya, dedikodulara, iş hayatınızdaki risklere rağmen aynı cesareti gösterebilir miydiniz? Gerçek aile nedir sizce? Kan bağı mı? Yoksa paylaşılan acılar ve sevinçler mi bizi birbirimize bağlar? Zeynep, biyolojik annesi olmadığı halde Cemre'ye hayat verdi. Kerem ise hiç tanımadığı ağabeyinin sevdiği kadına kucak açarak, belki de en büyük insanlık erdemini gösterdi. Bazen hayat bize öyle dersler verir ki, en derin yaralar bile zamanla şifa bulabilir. Yeter ki yüreğimizi açmaya cesaret edebilelim. Eğer bu hikaye sizin de kalbinize dokunduysa, lütfen kanalımıza abone olun, videoyu beğenin ve sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü inanıyoruz ki, gerçek hikayeler ruhumuzu besler ve bizi daha iyi insanlar yapar. Bir sonraki hikayemizde buluşmak üzere.